Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakacağız. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle gümüşle başlayacağız. Gümüşte sabah saatlerinde yaşanan şu güçlü alımlar bizi biraz umutlandırdı yükseliş için. Ancak yukarıda sonrasındaki bakın 4 saat boyunca 23.35'in kırılamadığı bir süreci takip etmeye başladık gene. Dolayısıyla henüz bu direnç kırılmadığı için bu beşinci dalga ihtimali halen gündemde. Burada önemli olan eğer burada bir kırılım görecek olursak birazdan Amerika'da işlemlere katılmaya başlayacak. Dolayısıyla Amerika'dan bir alım gelecek ve bu yükseliş yaşanacak olursa, kırılım yaşanacak olursa alım yapılıp aşağıda da 23.14'ün altına mutlaka stop koymamız gerektiğini unutmayalım. Bu tarz bir kırılım sonrasında da yukarıda 23.86-23.77 direnci gene önemli olacak. Şu son düşüşün %61.8 seviyesinin geçtiği bölge. Burada bir 5. dalga riski olduğu için stop seviyelerimizin çok önemli olduğunu lütfen unutmayalım. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da %61.8 seviyesinin üstünde hareketler görüyoruz ancak bu oluşan yeni tepelere RSI'dan baktığımızda güçsüz tepeler olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla ons gümüşteki o kırılımı görmediğimiz takdirde burada da tekrar bir satış sürecine girilebilir. Burada 1922 altı kapanışlar çok kritik olur. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte satışların derinleştiği bir süreci de takip edebiliriz. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak aslında ons gümüşteki kırılımı buradan takip etmek çok daha sağlıklı olacaktır. 82.60 altında kapanışlar aldığımız takdirde altın gümüş rasyosu tarafından da teyit edilen ons gümüşteki bir yükseliş sürecini bize gösteriyor olacak. Dolayısıyla altın gümüş rasyosunda 82.60 altına inilmediği sürece dirençlerin kırıldığını söylemek için henüz erken. Buradan platine geçecek olursak platinde de gene bakın yukarıda 953-950 bölgesi önemli olacak dedik. Bu bölgeye doğru bir yükseliş alıyoruz. Ancak yukarıda 953 üstü kapanışlar almadığımız sürece hatta bakın şu düşüş sürecinde önemli olan bir bölge var. 960-956. Bu bölgenin geçildiğini görmediğimiz sürece bu son yükseliş düşüşün bir tepkisi olarak kalıp tekrar satışa dönme ihtimali var. O yüzden bu bölgede çok dikkatli olmak gerekiyor. 960 üstü kalıcı hareketler takip etmemiz gerekiyor yükselişlerin devamı için. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da şu yatay bandı takip ediyorduk. Burada yaşanan bakın satışlar şu dip bölgesinin direnç bölgesini destek olarak çalıştırıp tekrar yükselişe geçiyor. Fakat yukarıda 1277 üstünde kalıcı olmadığımız sürece burada da gene yükselişten bahsedemeyeceğiz. Şu yatay bandı takip etmeye devam ediyor olacağız. Buradan Brent petrole geçecek olursak Brent petrolde de yeni yüksekler takip ediyoruz. Fakat RSI tarafından gene desteklenmeyen bir süreç. Ancak aşağıda öncelikle 93.85-93.60 desteği kırılmadığı sürece bu uyumsuzluklara rağmen yükselişler devam edebilir. 93.66 kapanışlarda da tekrar bakın şu bölge gündeme gelecek. Geçmişin direnci burada destek olarak da çalışmıştı. 92.58'i takip ediyor olacağız. Bir önceki analizimizde aşağıda 90-80 desteğinin çok önemli olacağını söylemiştik. Yaşanan şu son yükselişlerle birlikte Fibonacci seviyelerini güncellediğimizde burada düzeltmenin sınırını aşacak seviye 91.60'a çıkmış durumda. 91.66 kapanışlar artık burada satışların derinleştiği bir süreci bize gösteriyor olacak. Evet, emtialardan da kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.